Selamlar arkadaşlar. En son El Cocuyo'dan ayrıldıktan sonra ben Barichara diye Kolombiya'nın güzel kolonyal köylerinden bir tanesine geldim yine. Buraya nasıl geldiğimden bahsedeyim kısaca. El Cocuyo'dan Tunjua'ya dönmüştüm. Tunjua'dan daha sonra San Gil'e ilerledim otobüsle beraber. San Gil'den de Barichara'ya yine dolmuşlarla geldim. Açıklamaya onun bilgilerini yazarım, merak edenler bakabilir hani. Bugün şimdi güzel bir yürüyüş rotası var burada. Önceden işte İspanyolların gelmeden önce burada yaşayan hani Kolombiya'nın önemli kabilelerinden bir tanesi, yerli topluluklarından bir tanesinin yürüyüş yolu bulunuyor. O yolu yürüyeceğiz arkadaşlarımla beraber. Onları zaten yol üstünde görüyor olursunuz. Buraya gelirken aslında benim hani çok fazla bir fikrim yoktu. Sadece hani kolonyal bir köy olduğunu biliyordum. O yüzden hani güzel göründüğü için ziyaret etmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Fakat buraya ulaştıktan sonra hostel sahipleri burada bazı yürüyüş rotalarının olduğundan bahsetti. Daha sonra ben yine Couchsurfing'ten bir event oluşturmuştum. Event diyorum, public trip oluşturmuştum. Oradan da birisi yazdı bana bu bölgede yaşayan. O da işte yürüyüş rotalarından bahsetti. Çünkü hani benim profilimde yazıyor zaten bilgilerim, yürüyüşü sevdiğim falan filan belirtmiştim. Fotoğraflarım falan da gördüm muhtemelen. Genelde hani bu tür önerilerde bulunuyor lokal insanlar, size orada da yaşayan insanlar. Sonra işte rotaları falan inceledim. Daha sonra burada hani daha fazla kalmaya karar verdim. Çünkü normalde benim planım burada hani bir gün kalmaktı. O rotaları falan da görünce hani dedim bari hazır gelmişken buraya yürüyeyim. Kolombiya'da çok fazla yürüyüş rotası yapamadım falan. Bir de hani ilgimi çekti yani rotalar. Hoşuma gitti. O yüzden burada süremi uzatmaya karar verdim. Bu ikinci günüm. Dün biraz dinlendim. Yol yorgunuydum çünkü. Bugün hem Barichara'yı göstereceğim size. Buranın sokaklarını gezeceğiz beraber. Yine bu kolonyal mimariyi vesaireyi göstermeye çalışacağım size. Burası 1705 yılında İspanyollar tarafından kurulmuş. Kolombiya'nın turistik ve çok fazla ziyaret edilen köylerinden bir tanesi. Zaten sokakları gezdiğimizde de neden bu ziyarete aldığını anlayacaksınız. Yani şu evleri gösterdiğimde aslında olayı az çok anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tüm sokaklar böyle. Aynı zamanda kaldırımlar da bu şekilde. Dün buraya geldiğimde hava çok güzeldi. Sıcak yani. Şu an Kolombiya'da artık sıcak yerlere inmeye başladım ben. Buralar bayağı sıcak. 1000 metre civarında. Hani gün içinde 25-30 dereceleri buluyor. Sabah yağmur yağdığından dolayı yani şu an yerler ıslak. Buranın özelliği aslında gördüğünüz üzere taş döşeli yolları, beyaz badanalı evleri. Burada genelde evler beyaz ve yeşil renklerinde oluşmuş. Bazıları hani şu şekilde kahverengi de var. Ama genelde hani renkler kahverengi, yeşil, mavi bu tür renklerden oluşuyor. Burası benim kaldığım hostelim. Orayı da biraz gösteririm size. Beyaz badanalı evleri kırmızı kiremit çatılı evlerden oluşuyor. Hani baktığınızda hakikaten kendinizi tarihte yolculuk yapıyormuş gibi hissettiğiniz yerlerden bir tanesi burası. Benim de hoşuma gitti. Hani ulaştığımda demiştim ben. Bir gün kalırım ama dediğim nedenlerden dolayı burada seyahatimi uzatmaya karar verdim. Bir de sakin burası. Hani turistik bir yer olmasına rağmen şu an çok fazla turist yok. Hafta içi olmasından da kaynaklanıyor biraz. Böyle buraları gezeceğiz arkadaşlar. Burası kaldığım hostelim belirttiğim üzere. Sabah sadece ücretsiz kahvesi var. Mutfağı var güzel. Şöyle hafiften size bir göstereyim burayı. Mutfağı var. Paylaşımlı odada kalıyorum ben burada. Şu an odada birisi uyuduğu için hani odaya gösteremem ama gayet güzel, temiz, sakin bir yer olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye ederim. Buraya günlük ne kadar veriyorum? 6 dolar civarı. İlk gün geldiğimde 28 gözüküyordu Booking'de. Dün tekrar uzatmak istediğimde baktım. 25 gözüküyordu. O fiyattan yaptılar. Genelde hani Booking'deki fiyatı gösterdiğinizde şey istemiyorlar. Booking'den yapmanızı istemiyorlar. Çünkü hani oradan yapınca komisyon falan ödüyorsunuz. O fiyatı gösterirseniz yine aynı fiyata kalabilirsiniz. Bazen yapmak gerekiyor ama. Arada yaparsanız iyi olur aslında. Şeyden dolayı bu Genius indirimleri oluyor Booking'te. Ben şu anda Genius 3'üm. Çok fazla yerde kaldığım için. Genius 3 ne oluyor? İşte bu Booking'te kazandığınız levellerle işte indirimler kazanabiliyorsunuz. Kaldığınız konaklamalarda yine ücretsiz kahvaltı kazanabiliyorsunuz falan filan. O yüzden hani arada oradan yaparsanız sizin için daha iyi olur.
I don't know if it's dangerous or not because I don't think so. it seems like a kind of insects that they are poisonous. Yeah. Yes, the name is Scolopon, but I don't know what is it. Okay. Yürüyüşe başladık Camino Real'de. Camino Real'in özelliğinden bahsedeyim size biraz. Burası işte İspanyollar gelmeden önce hani Guayana halkının ticaret ve ulaşım amaçlı kullandığı yollardan bir tanesi. Bakın yerler hala bu taşlardan oluşuyor ve bu yol bu şekilde ilerliyor. Yanımda arkadaşlarım var. Hostelde tanıştık, beraber yürümeye karar verdik. Sabah yağmur yağmıştı, fikrimizi biraz değiştirdik gibi oldu fakat daha sonradan güneş açtı tekrar. Şu an Kolombiya'da hani kış mevsimindeyiz, o yüzden gün içinde yağış oluyor illaki. Fakat şu an gayet güzel bir havada ilerliyoruz, hatta sıcak olduğunu söyleyebilirim güneş olduğundan dolayı. Yeah, it's looking dinosaur. Çok değişik kuşlar var ya, baksanıza. Turkey? No. Yeah, it's looking like turkey, no? A little bit. But it's flying. Yeah, it's flying. And it's a flower. It's a kind of paradise with the Marion. Come on and look. With the mountain and the Clouds. Oula. Look the flowers. Ah mais c'est trop marrant. T'as vu? Italia. Yeah. Like Italia, like Spain. Exactly. I didn't have been there, but Maybe you saw some picture or... yeah. But I am feeling something like that also. Ya yol üzerinde o kadar çok güzel şey var ki, hayvanlar, kuşlar, kelebekler, bitkiler, ağaçlar. Ve sağa sola baka baka yürüyoruz. Bu yol çok fazla uzun değil açıkçası, hani bizim başladığımız Barichara'dan 6,5 kilometre civarında sürüyor Guayana köyüne. Oh. I think there is a... Yeah. Oh, sorry. Okay, it's free. What is the name in English? Do you know it? I don't know. Yol üzerinde bir tane izleme noktası gördük de oraya doğru gideceğiz şimdi. Bakalım neymiş. Bakın böyle kaktüsler falan var. Çok çeşitli ya buranın hani doğası. Yol üzerinde çok farklı floraları, kuşları, kelebekleri görebiliyorsunuz. Bayağı keyifli rota. Ya Barichara'ya yolunuz düşerse bu rotayı muhakkak yürümenizi öneririm. Birkaç tane rota var. Ben ilerleyen günlerde bir tanesine daha gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Oraya belki kamp ekipmanlarımla beraber giderim. Burası hani yakın diye günübirlik gidip geliyorum. Bakalım, hoşuma gitti bu rota ya. Çok güzel, sakin. Kimse yok açıkçası. Sapsarı bir kuş geçti önümüzden.
Bakın ağaç kaktüse birleşmiş. Kaktüs metrelerce uzanıyor. 4-5 metre var. Şurada da daha ufak gözüküyor gördüğünüz gibi. Maybe this fruit. I am not sure. Yol üzerindeki miradora geldik. Size manzarayı göstereyim. Kolombiya böyle göz alabildiğine yeşil ya. Şurada nehir var. Hay una río. Río Siesta. Burası aslında kanyonun bir parçası olarak geçiyor. Yani şu an bir kanyon var burada, Chicamocha diye. Nehrin aktığı yerde, onun içerisinde. Bizim gitmek istediğimiz köy de hemen önümüzde bulunuyor. Burada işte çeşitli ara ara çiftlik evleri bulunuyor. Şurada da hatta bir tanesini yeni inşa ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Yeah, it's still pretty. Oh shit! Here we go again. Ça va? Bu harika ya. Fakat bu kadar yeşil olmasına rağmen herhangi bir hani meyve ağacıdır veya sebzedir falan bir şeyler göremedim. İnsanlar nasıl yaşıyor burada merak ettim açıkçası. Genelde hep ağaçlar, kaktüsler falan var ama herhangi bir meyve sebze falan göremedim buralarda. Kaktüse baksanıza ya, çok ilginç, ağacın üstünde çıkmış. Gövdesi ağaç ama kaktüs de böyle işte. Ağacın üzerinde. Bayağı kalın. Çok fazla kaktüs çeşidi var bu bölgede. Guana köyüne ulaştık arkadaşlar. Yanımda arkadaşlarım Marion ve Oyşen var. From France. Bu köy İspanyollardan önce tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçiniyormuş. Çünkü yakında nehir var burada. Demek ki balık şansları da var. Burada hem müze var hem de işte köyde geziniriz biraz. Ufak bir yer zaten burası. Çok büyük bir köy değil. Francia y Turquía. 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 ¿Y tú usted de acá? Sí, guanero. Guane, indio guane. ¿Por qué guanero? Porque aquí fue donde se criaron los indios, por supuesto. Aquí firmaron las novelas La Pola, Los pecados de Inés Hinojosa, La niña Menchi, La raya del tigre, Los caminos de Bolívar, Las Villamizares, me echaron del pueblo. Guane es el pueblo más antiguo que hay en todo Santander. Ah, sí. Guane ayudó a construir a Barichara y a Zapatoca. Zapatoca se encuentra de aquí a allá a 8 horas de camino. Ah, ok. Es otro pueblo. Desde allá el mirador divisan La Puente, Pagalán, Socorro, Cabrera, el río Suárez, todo lo que es pues, la serranía de los Yariguíes. Muy bien. Y encuentran la momia que fue de acá por los indios con la fecha. Şurada bir sürü kelebek var ya. Rengarenk. Baksanıza. Cerca de con cuidado, verá. Ahí, con cuidado. Y cuando vaya para allá para el mirador, allá va a encontrar así bastante por esa calle también. Mucho. De varios colores. Wow. Vea, por ahí ya está pitando la buceta. Mire. Mire cómo llegan. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim ya.
Köyün merkezi böyle ufak bir merkezi var. Buradan şey de var arkadaşlar, hani ulaşımı dolmuşlarla da sağlayabiliyorsunuz. Şu tür ufak dolmuşlar var hani. Gidip gelebileceğiniz. İlla yürümek zorunda değilsiniz. Biz yürümeyi tercih ettik. Tequila? Café con ese es café con tequila. Cafe con Tequila'ymış bu. Buraya özgü şeylerden bir tanesi. Deneyelim bakalım. Yo comemos hay bebida en barichara. Evet, Este es de provasınız. piña con brandy. Piña con brande. Señor. Esto lo hacemos aquí. Estos son caseritos de acá. Meilleur celui-là. Bu panelita de leche'ymiş. Burada şeyden yapıyorlar. Keçiden yapıyorlarmış bunu. ¿Quieres más? No, gracias. Dale. Mon copain me l'a utilisé. Bizim pestire benziyor şeylerden ama pestire değil. Elles sont belles les éditions. C'est magnifique. La pierre, elle est Bayağı tatlı ya. Güzel ama enerji veriyor. franchement. Şimdi burada Est-ce geleneksel yemekler. Sí, igual ella está incluida dentro del. Ah non, mais it's okay. Ok, muchas gracias. Geleneksel yemekleri denemek için restorana geldik. Burada avena var, bir tane avena çorbası. Şimdi göstereyim size. Mısır, patates, avena. Avena dediğim ne? İşte buğday. Là, il fait son petit blog. Bayağı güzel gözüküyor. Voilà. Çorba bayağı güzel ya. Bu da burada ahi picante olarak geçiyor. Çorbalara falan kullanıyorlar genelde. Verdim şunu. Why you don't speak in English? Okay. It is spicy, using for salt generally. Yeah, I know it's about your video. If you speak it in English, you can. I have to write subtitles, you know, Yeah. because of that I am speaking Turkish. Yeah, it's good to speak in Turkish also. Tu pars faire des chaussures? Ça? On n'est pas à la maison là. Las. Cabra. No, Non mais. Ah, qu'est-ce? it's cabra. This? Yeah, also cabra. It is. It's the organs. I don't know. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Maybe. Yeah. Allez. Burada keçi eti bayağı meşhur. Bunu işte pirzolası gibi C'est düşünebilirsiniz. les trucs. Arroz. Bunu da hani keçinin belli bir parçasından yapmışlar. Patates, yuka, salata. Buon provecho. Buon provecho. Buon provecho. Comment est-ce que je déteste ça? Provasis. Yuka Yuca. frita. Si. Me gusta never yuka tried. frita. I never tried yuca frita. It's very good. I love it. C'est bon? Ouais. Not vegan today. We talked about that earlier. Both? Yes. Because you're vegetarian? No, No. just I ask. He just asked me if we are vegetarian, and I explained more flexitarian. Yes. But it depends on the On the context. weather. Exactly. It is good also. I don't like it. No, No. you don't want? Okay. It's too strong for me.
Burası Guayana'nın kilisesi. Kilise oldukça büyük. Meydan da çok güzel ya buranın. Hani ya Bariçara'ya gelirseniz buraya muhakkak uğrayın arkadaşlar. Yani Bariçara da çok güzel ama burası Bariçara'dan çok daha ufak. Sordum ben, hani normalde 300 kişi falan yaşıyormuş burada. Şu an sadece 200 tarzı kişi varmış. Yani 200 kişi falan varmış. Burada hani dolmuşlar da gidip geliyor, yani ben yürümem falan diyorsanız mesela dolmuşlarla da gidip gelebilirsiniz. Buraya çok fazla gelen olmuyor açıkçası. Hani Bariçara'ya da gelen az sayıda kişi oluyor ama Bariçara daha turistik bir yer. Burası oldukça güzel, onu söyleyebilirim. İşte yediğimiz yemek falan hani buralara özgü yemekler. Keçinin yavrusundan yapılan bir pirzolaydı o yediğimiz. Olabildiğince hani gittiğim yerlerde yerel yemekleri denemeye çalışıyorum. Hani bir fikrim olsun, hani buralara gelmişiz en azından hani bir deneyelim. Normalde her zaman yemek yemiyorum yoksa. Guane'nin miradoruna geldik şimdi. Bakın burası çok daha iyiymiş ya. Ya arkadaşlar hani şuralar hani göz alabildiğine gidiyor, böyle uçsuz bucaksız gözüküyor yani. Videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama Kolombiya hakikaten çok büyük ya. Her yer yemyeşil. Bakın tam şurada bir tane köy var. Buradan çok gözükmüyordur. Hani ben gözle bile zor seçiyorum. Evler var ama hani böyle topluluk şeklinde, oradan anlıyorum. Hani Karadeniz'e falan gittiğimizde yukarıdan görüyoruz yani, diyoruz ulan buraya evi nasıl inşa etmişler, burada insanlar nasıl yaşıyor falan diye. Yani Kolombiya gibi bir yerde onu çok daha fazla hissediyorsunuz. Çok büyük bir doğası var hakikaten. Her yer yemyeşil. Her yer çok büyük, böyle göz alabildiğine. Yani gözünüz alamıyor bile. Hani uçsuz bucaksız gidiyor böyle her yer. Onu burada çok daha yoğun ve derinden hissediyorsunuz. Bazen diyorum işte İspanyollar buraları nasıl keşfettiler, nasıl ulaştılar falan. Çünkü hani dağlarda bulunuyor böyle yerler. Ulaşması hani şu an bile zor. O zamanlar hani çok daha zordu. Böyle düşüncelere itiyorum kendimi bazen. Mirador'da bir tane böyle restoran, kafe tarzı bir yer var. Kolombiya'da dondurmalar genelde böyle el yapımı satılıyor. Artisanal diyorlar burada. Guayabana meyvesinden. Çok güzel, çok seviyorum bunu. Ya bu Kolombiya'daki meyveleri falan çok özleyeceğim ya. Hakikaten burada özleyeceğim çok fazla şey var. Bizim hiç hani hayatımızda tanışmadığımız, burada görüp tanıştığım ve ileriki zamanlarda döndüğümüzde özleyeceğim çok fazla şey oluştu burada. Es un perro? It's our perro. Yeah. What are you doing there? Hola. Hola, buenas. Az önce oturduğumuz yerde işte Mirador gibi bir yerde hani oturup bir kahve içip ne bileyim hani bir el yapımı dondurmayı $1 falan yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz Kolombiya'da. Çok güzel ya. Yani hani böyle yerlerde bile fiyatlar ulaşılabilir Kolombiya'da. Seviyorum ya. Kolombiya hem uygun fiyatlı açıkçası. Yani dışarıda yediğimiz yemek $6-7'da ama şey yiyorsunuz yani. $6-7 ne yapıyor şimdi bizde? 180-200 lira para yapıyor. Keçinin yavrusunun pirzolasını yiyorsunuz, düşünün. Türkiye'de bu fiyata hamburger yiyebilir misiniz bilmiyorum. Son fiyatlar hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. 1,5 sene olacak neredeyse ben geleli. Yani bu fiyatlara çok güzel şeyler yenilebiliyor burada. Ve harika bir doğanın içinde, harika bir kültürün içindesiniz. Kolombiya'yı çok seviyorum ya. Bakın şu kokonat. Es kokonat? Kokonat bakın bunlar. Döneceğiz biz artık buradan Bariçara'ya. Bariçara'ya gidince de oradaki köyü de gezdireceğim size. Dün çok yorgundum açıkçası. Dün kendim biraz hani çıktım, biraz dolaştım ama video çekecek enerjim yoktu açıkçası. Şimdi Bariçara'ya dönünce oraya da gezdiririm size. Orası da çok güzel açıkçası. Guayana'yı son bir kez görün şöyle. Çok tatlı köy ya hakikaten. Yani böyle yerlere geldiğinizde hakikaten tarihe yolculuk yapıyorsunuz. Çünkü adamlar hakikaten tarihlerini çok güzel bir şekilde koruyorlar. Hani burası turistik, gelelim otel dikelim kafası yok burada çok. Eski yaşamı da görebiliyorsunuz. Tarihi kültürü de çok yakından görebiliyorsunuz.
Burada karıncaları şey yapıyorlar, yiyorlar. Ve paketlerde satılıyor. Önceki videolarda göstermiştim. Kolombiya'da var böyle. Ufağı 5000, işte $1 civarı, $1'dan biraz fazla ve $2,5 civarı. Yemek yediğimiz yerde bizim burasıydı. Kimse yok ya, turist yok adam akıllı. Dolmuş bekliyoruz biz de Bariçara'ya dönmek için. Buradan hani dolmuşla dönebiliyorsunuz. Bariçara'dan buraya gelirken şey oluyor. Yokuş aşağı iniyorsunuz. Yokuş aşağı dedim hani bayır aşağı yani. 1300 metre falan da hani oradaki yükseklik. Burada işte 1000 metre civarlarına iniyorsunuz. Buradan şimdi dönüşte biz şeyle dolmuşla döneceğiz aynı yolu bir daha yürümemek için. Dolmuşu bekliyoruz. Kuşlara baksanıza, kanaryalar. Kanaryaları Kolombiya'da böyle sokakta, şehirde falan çok sık görebiliyorsunuz. Bizim hani böyle evlere alıp beslediğimiz hayvanları burada şeyde görüyorsunuz yani. Normal hani bizde serçeyi, martıyı, kargayı görebildiğiniz gibi. Kolombiya dünyadaki en büyük hani büyük ekosistemlere sahip ülkelerden bir tanesi. Şey konusunda olsun hani bitkiler, bitki çeşitliliği, kuş çeşitliliği konusunda hani kuş gözlemciliği için çok güzel ülkelerden bir tanesi Kolombiya.